1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Bir A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Bir dil bir insan, iki dil iki insan derken aklına güzide ülkemizin güney sahilleriyle birlikte hemen dillemek fiili gelen azgın dinleyicilerini sükutu hayale uğratacak bir bölümle bir bayrak yarışı değil adeta uzun soluklu bir maraton olan koşusuna devam ediyor. Rahmet gibi bereketiyle yağacak galiba lan derken ansızın kesiliveren ama yine de bendeniz Caner Metin'in umut tarlalarını çöle çevirmeyen analitikler ve zaten mal, mülk, şöhret peşinde miyiz mirim, amme hizmeti yapıyoruz, arada sırada dayanamayıp sövsek de felsefenin azizlerinin gönlünü hoş etmeye çalışıyoruz avuntularıyla devam eden koşumuzda bugün aslında yine bol sataşmalı ve dalga geçmeli bir lakırdı yapmak niyetiyle mikrofonu açmıştım ama sonradan vazgeçtim. Ülkemizde felsefe denince ilk akla gelen isimlerden olan Sayın Aziz Yardımlı'nın nice koç yiğitlere Ali Desidero misali ınının dedirten Türkçesi hakkında elbette haddimiz olmayarak alaycı ve tenkitkar bir program olsun diye düşünüyordum ki ilkten aklıma zat-ı âlilerinin hali hazırda hayatta olduğu ve bu işin Aristo'ya sövüp saymaya benzemeyeceği, maazallah hakkımda açılacak bir tazminat davasıyla falan anamın sikilebileceği gelerek kendimi frenledim. Bir ikincisi de zaten hali hazırda çokça tiye alınan, yaka silkilen, şikayet edilen, arkasından atılıp tutulan bu amcamızın hem hakkına girmek hem de aykırı olmayı prensip edinmiş bir fani olarak Aziz Yardımlı hakkında ileri geri konuşanlar kervanına ben de katılmak istemedim. Bu nedenle bölümün hakikaten felsefe tutkunu bir bayana yanmış yiğidolara ya da bir demet tiyatronun tanılı gibi elemanlara gönlünü kaptırmış bacılara daha çok hitap edeceğini ve kelimenin tam anlamıyla bilgi dünyası bir program olacağını söyleyebilirim. Çünkü bu bölümde cayır cayır bir ton felsefi eseri çevirirken adeta yeni bir dil icat etmiş olan pek saygıdeğer Aziz Yardımlı'nın Türkçesine ufaktan bir giriş yapmayı deneyeceğiz. Aslında çoktandır aklımda felsefi eserlerde sıkça rastlanan kavramları ele alıp bu kıymetli bilgilerle sizleri güne açan çiçekler gibi sulayacağım bir bölüm yapmak vardı. Ama daha sonra bu işe girişmeden önce aşılması gereken bir Aziz Yardımlı katmanı olduğunu hatırlayıp önce onu bir aradan çıkaralım, atıyorum kılgısalı pratiğe, eğitişimseli diyalektiğe dönüştürdükten sonra bir de onları açıkladığımız bir program yaparız diye düşündüm. Asıl girizgahımı da dil üzerinden ya da dil aracılığıyla kurulan iktidarın yüzyıllardan beri insanlığın aşina olduğu bir durum olduğundan, o klasik büyü, din, bilim çizgisinin sözcüklere hükmetmekle derin bağlarından falan bahsedecek, disiplinlere özgü gelişen jargonların, örneğin tıpçıların kendi aralarında Latince terimlerle falan konuşmalarının bilgi ve iktidar ilişkisi temelli bir mefhum olduğundan dem vuracak, Aziz Yardımlı ve çevirilerini de ülkemizde benzer bir dinselliğin yaratıcıları arasında sayacaktım ki has siktir oradan dedim lan kendime. Sen kimsin de sanki godoş, sen kendi çapında felsefeyi kitlelerle buluşturmaya devam et o zaman. Harbiden mürekkep yalamış adamlara ne çatıyorsun? Bir taraftan da Aziz Yardımlı iyi yapmış diye düşündüm. Otosanayi ustalarının bile kendi aralarında konuştukları apayrı bir dilleri varken Alman idealizmini, aydınlanmayı senin gibi itin kopuğunu anlayacağı hale getirip ayağa mı düşürseydi? Düşürse de ne olurdu sanki? İşte olanı görüyoruz. Hatta bir ara şunu da düşündüm ki elbette sevgili Aziz Hoca tam olarak ne olduğunu bilmediğim duyarlılıklarla çeviri dilini savunuyor olabilir ama sırf piçlik olsun diye bile götümden ter akasıya o kadar uğraşıyorum. Bu godoşların da çok azı anlayabilsin çeviriyi diye düşünerek bile yapmış olabilir yapacağını ve bu yollarda bence hocama anasının ak sütü gibi helaldir. Hepten kara cahil olup da aşk maşk konuşurdu bu herif.
Aziz maziz neymiş ki, kimmiş ki diyenlere bir açıklama yapma ihtiyacı hissedeceğim kıvama getirdim muhabbeti. Efendim, sevgili Aziz Yardımlı, birazdan Illuminati'nin başındaki adam mahlaslı Ekşi Sözlük yazarının aktarımıyla okuyacağım paragraftaki dili kullanarak zaten anlaşılması zor olan dev felsefi eserleri Türkçe'ye kazandırmış ve bencileyin niyeti bu olsun ya da olmasın, felsefe dendiğinde saçını başını yolma, aniden saldırıp karşısındakini tırmalama, Saralı gibi ağzı köpüklenerek yerlerde yuvarlanma gibi güdüler geliştiren nesillerin ortaya çıkmasına da katkıda bulunmuştur. Mal davar peşinde koşan dedelerinin genetiğinden almış olabileceği öngörüyle hayatında hiç Türkçe felsefe kitabı açmamış ve dolayısıyla bir Aziz Yardımlı çevirisiyle karşılaşmamış dinleyicilerim için işte bir kuple. Kılgısal yasanın özdeği, düzgünün bir nesnesi hiçbir zaman görgül bir yolda olmanın dışında verilemeyeceği için özgür istenç ise görgül, duyulur dünyaya ait koşullardan bağımsız ve gene de belirlenebilir olmak zorunda olduğu için bir özgür istenç yasasının özdeğinden bağımsız olmalı ve gene de yasada bir belirlenim zemini bulmalıdır. Ama yasada onun özdeği dışında yasamacı biçimden daha öte hiçbir şey kapsanmaz. Öyleyse istencin bir belirlenim zeminini ancak düzgüde kapsandığı düzeye dek yasamacı biçim oluşturulabilir. Övdük, hak verdik, üstüne çok gidiyorlar dedik de, hakikaten abi bu nedir be? Şu kitap böyle tuğla tuğladır şimdi, yemin ediyorum 4 satırını bırak anlamayı, okuyasıya kadar kurdeşen döktüm. Bir de Aziz amcayı şey diye savunanlar var. O kitapları anlaması zaten zor. Felsefe altyapısı olmayan böyle çevrilmese de anlayamaz. Ebe yarrağım, biz zaten malız. Bunların normal halini de anlayamazdık diye havlu mu atmamız lazım illa hemen? Belki ucundan kıyısından anlardık. Belki anlayamasak da bir devam etme azmi gelirdi. Felsefesini sikerim ben futbolcu olacağım deyip 5-6 ay Dahmi altyapısında takıldıktan sonra sıvacı olup da inşaatlarda mala vurarak hayatını kazananlardan bazıları da hobi olarak yine Heidegger falan okurdu. Pek inandırıcı olmadı değil mi? Ama olsun, yaban ellerde görüyoruz ne serseriler ne ipe sapa gelmez adamlar kütüphanelerden çıkmıyor. Sikko sikko en alt kademe işlerde çalışıyor da ne felsefe paralıyor. Al Charles Bukowski falan, felsefeci beğenmiyor herif. Bizde alt sınıftan kurmaca karakterlerin bile en babası anca şiir okur, roman okur. Batılı anlatılarda mesela Hegel okuyan kamyon şoförü falan gibi karakterler olur. Mantıksız da gelmez, hoş karşılanır ama bizde olsa olsa polis, hırsız falan kelimeler albayım. Bazı anlamlara gelmiyor diyerek Oğuz Atay okur. Neyden ötürü ola ki acep bu? Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin be Aziz amcacığım. Bilgi vereceğiz. Besmele ile başlayıp aziz yardımlıca öğreneceğiz. Felsefenin azizlerinin ruhlarını şad edeceğiz. Ah bir anlasam deyip ınınınlayan yaralı gönüllere merhem olacağız dedik ama yine geçmiş günün prime time'ına Poyraz Karayel'e, Leyla ile Mecnun'a filan daldık. İşte sıkıntı burada zaten. 2-3 kelime seçip açıklayacağım mesela çok. Ona bile elim gitmiyor, bir türlü erteleyip duruyorum. Neyse, bari Aziz Yardımlıca alanında temel bir giriş konusu sayılabilecek kitap isimlerini ele alarak ufaktan başlayalım. Geceliğin ıssız bir yerde kaldırımda filan görseniz birçoğunuzun destur bismillah diyerek kaldırıp duvara koyacağınız, Marx amcamızın tersten anlayarak dünyanın epey bir tozunu attırdığı Hegel'in başyapıtın adı mesela. Aziz Yardımlı çevirisiyle T'nin görüngü bilimi. Aranızda çok fasarya olmayanlar çengel bulmacadan filan T'nin ruh demek olduğunu zaten bilecek ve havasını atacaklardır. Görüngü bilimi ise İngilizce çeviriye filan bakmayanların pek azının bileceğini sanıyorum. Evet efendim. Görüngü Aziz Yardımlı Türkçesinde
fenomene verilen ad. Görüngü bilimde fenomenoloji oluyor. Yani ruhun fenomenolojisi diye de çevrilebilir gayet ki kesin vardır öyle bir çevirisi de. Ne oldu Dızo? T'nin görüngü bilimini anlayamıyorduk da ötekini anladık mı sanki diyenler olabilir. Onlara da sabırlı olun demek lazım düşer. Söyledik ya, önce katmanlardan birini kaldıracağız, ikinciye sonradan sıra gelecek diye. Şimdi burada ruh, Hacı dedenizin ihtiyar, püripak bir dilenci kılığında kapınıza dayanan ruhu değil, tamam mı? Zamanın ruhu tadında bir şey. Fenomen de Reels'te araya kaçmış taytlar filan değil. Fenomen felsefede bildiğiniz her şey demek aslında. Duyularla algılanabilen her şey. Şöyle düşünelim o zaman. Galiba Hegel ruhun fenomenolojisi derken o zamanın ruhundaki gibi ruhun bir anlamda algıladığımız diğer fenomenler gibi kavranma sürecini araştırmayı kastediyor olabilir. Bildiğimden söylemiyorum bunu ha. Tahmin yalnızca. Bu arada az bildiği için belki de hiç bilmemeyi yeğlemesi gerekecek kıvamdaki arkadaşlar buradaki fenomenolojiyi orada burada anlatırken Husserl bandıralı fenomenolojiyle karıştırmayın. Harbi bir bilene rastlarsınız da fena rezil ederler. T'nin görüngü bilimi yekten okuyunca tövbe estağfurullah bir şeytan incili tınısı bırakmıyor değil ama Aziz hocamıza haksızlık etmeyelim yine. Şu zamanda fenomen yerine görüngü kullanımını düşünmek aslında fena fikir değilmiş. Bu şekilde kavramın vergi kaçırma, kara para aklama şüpheleriyle filan içeri düşüp çıkma mesleğiyle karıştırılmasının önüne geçilebilir. Tamam, görüngü bilim, fenomenoloji bahsinde azıcık çuvallamış olabiliriz belki. Adı Beşiktaş'ın bir sonraki tırt çıkacak sol bekini andıran Immanuel Kant'ın ünlü eserlerinden birinin başlığında da Sayın Yardımlı tarafından yer verilmiş, gündelik hayatta bir muhabbet içinde kullanıldığını duysam, yeminle gözlerimi belerterek hemen ortamdan kaçacağım sözlerden biri olan kılgısalı ele alalım o zaman mesela. Bildiğiniz pratik demek o da. Mutfağınızda yapabileceğiniz en pratik tariflerden biri anlamındaki pratik değil ama. Ha siktir, görüyor musun? Karışıyor aha da. Var işte bir bildiği kelli felli adamın. Kılgısal uygulamalı anlamında pratik demekmiş bu arada efendim. Kılgısal aklın eleştirisi pratik aklın eleştirisi olarak da çevrilebilirmiş yani. Kimsenin yemek tarifiyle falan karıştıracağı bir şey de değil üstelik. Görgül var mesela. Bağlama göre deneysel ya da deneyimsel denilirse tut şunun ucunu döşeyelim abi diye şarkı söyleyen sucu da dahil herkes anlayabilir. Hadi biraz zorlaştırayım. Bokun içinde çalışıyoruz diskuruyla dünya para istiyorlar, uyuz oluyorum zaten, onlar da anlamasın dedin. O zaman da ampirik de bari, gözünü sevdiğim görgül nedir? İstenç zaten artık felsefeyle ucundan köşesinden ilgilenen herkesin aşina olduğu, irade yerine kullanılan ama aynı şey midir tartışılan, İngilizce'deki karşılığı will olan kavram. Bunu da siz düşünün taşının arkadaşlar, ev ödevi veriyorum. Schopenhauer anlattık önceki bölümlerde, onlara filan da bakın. İngilizce will'in o bağlamdaki anlamını Türkçe'de en iyi karşılayan sözcüğü siz bulun. Çevirmeni boklaması kolay. Yine yukarıdaki paragrafta yer alan efsane Aziz Yardımlı sözcüklerinden birine geldi sıra. Düzgü. Demin açıp TDK'ya baktım yeminle. La havle, bu sözcüğün Türkçedeki karşılığı bellidir. Dedim ya, hiç yoktur sözlükte. Varsa da o hemen aklımıza gelen anlamın en azından bir maddesini oluşturması lazım. Ama yardımlı lobisi zorla sokmuş olacak ki TDK'ya karşılığı norm olarak çıktı. Normu da bilmeyene anlatmak kolay değil ama şöyle anlatayım. Türkiye'de düzgü dendi mi akla gelen şey, düzgünün anlamıyla ilgili norm diyelim yani, %99.9 sikiştir. En entelektüel ortamda bile düzgü deyip duracak olsan millet en azından rahatsız olur, belki kınarlar, hatta dayak bile atmaya kalkabilirler.
Erzurum'da bir kıraathanede falan diyecek olsan zaten ölünü kimin yıkayacağını merak etmeye fırsatın kalmaz. O da nasıl bir merak amına koyayım. Affedersiniz, ben öyle merakı sikeyim. Bugün edindiğimiz bilgileri özetleyerek öğrendiklerimizi pekiştirelim. Felsefe yolunda aziz yardımlıcamızı geliştirelim. Tin ruh, görüngü fenomen, görüngü bilim fenomenoloji, görgül deneyimsel, kılgısal pratik, eğitişimsel diyalektik. Şimdi bunları oturun böyle elif bağ öğrenir gibi ritmik bir şekilde tekrar ede ede iyice bir belleyin. Aziz hocam, şaka bir yana ben sizi hiç tanımamak, kullandığınız çeviri dilinin mucip sebebini tam olarak bilmemekle birlikte iyi niyetinize, samimiyetinize ve prensiplerinizin üzerine eğilmekteki titizliğinize saygı duyuyor, şapka çıkarıyorum. Ama epey bir zaman memleketimizin en güzide üniversitelerinden, hatta bazıları Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun genç insanlarla çalışmış biri olarak sizden rica ediyor, hatta yalvarıyorum. Hocam ne olursunuz siktir edin. Biraz salın, bu kadar titiz olmayın. Biraz da lalettayn çevirin. Şöyle attır verin. İnanın bana, işte o zaman çağın tinini yakalayacak, kılgısal yaşamda yer etmiş düzgüyü saltık bir istençle. Of neyse ya, bildiğiniz gibi yapın hocam. Zaten ne yapsanız olmayacak. Anca Instagram kaydırsınlar. Bunların bir sikim okumaya da bir sikim öğrenmeye de gönlü yok. Bye.